Terazi ve yükselen burcu terazi olan dostlar. 4-10 Aralık haftası ilk 3 günü sizin için biraz içe dönük enerjiler çalışabilir. Biraz yalnızlaşma, biraz daha böyle kendinizi geriye çekip gözlem yapma, geçen süreci böyle bir üçüncü göz olarak bakma, bir gelecek planları yapma, hareket etmeden önce planlı, programlı hareket etmek için bazı planlar yapabilirsiniz. Pazartesi günü, salı günü güzel de açılar var. Merkür, Jüpiter üçgeni var. Kolaylıkla bazı durumların, düşüncelerin, yaşamış olduğunuz, içinde bulunduğunuz konuların içinden çıkmak için çok güzel projelerde oluşturabilirsiniz efendim. Bunun için salı, çarşamba gerçekten çok olumlu günler. Diğer yandan da tabii ki haftanın çarşamba akşamından itibaren cuma gününe kadar olan süreci sizin parlama süreciniz, karar verme, adım atma, harekete geçme süreciniz olacak. Ay burcunuza geçiyor, terazi burcuna geçiyor. Tabii ki bu biraz önce saymış olduğum konularda planlarınız varsa artık harekete geçirebilirsiniz demek oluyor. Çarşambadan sonraki süreçte özellikle cuma günü Merkür'ün yapacağı Jüpiter'le olan olumlu üçgen açısını da sizin hayatınızda eğer aile içinde evinizle yaşadığınız yerle ilgili bir değişiklik, bir yenilik veya aile bireyleriyle ilgili bir planınız varsa işte bunları harekete geçirebilirsiniz. Çünkü Merkür Oğlak Burcu'nda parayla ilgili alandan aslında destek alıyorsunuz. Evinize bir para akışı gelebilir veya bununla ilgili bir plan vardır. Öncesinde eş veya partnerden maddi manevi destek alırsınız gibi konular var. Gelelim aslında bu haftanın sizin için en önemli konusuna. Yönetici gezegeniniz Venüs 4 Aralık akşamı artık Akrep Burcu'na geçiyor ve sizin parayla ilgili, kazançlarınızla ilgili gelişmeleri aslında hızlandıracak ve 5-6 Aralık günleri de Satürn'den destek alıyor. Bu aslında sizin için önemli çünkü yönetici gezegeninizin para evinizde hareket ediyor olması, üstelik Satürn'den de destek alıyor olması tabii ki işten gelebilecek kazançları işaret edebilir. Yatırımlarınızın karşılığını getirebilir. Yeni bir iş anlaşması getirebilir. Kariyerle ilgili konularda zaten önemli bir aydasınız. Aralık ayının sonu bilhassa daha da güçlü olacak. Buraları hızlandıracak, hareketlendirecek bir zaman dilimini başlatıyor. Özellikle Salı, Çarşamba, Venüs, Satürn üçgeni bu anlamda eğer dereceler tabii tutuyorsa gerçekten destekleyici olacaktır size efendim. Evet, Perşembe ve Cuma günü artık Ay burcunuzda, Terazi burcunda ve siz para kazanmak, hayatta durduğunuz yerle ilgili bazı sorgulamalar yapmak, gideceğiniz yönü veya ilerlediğiniz yönde acaba doğru mu ilerliyorum gibi sorgulamalarda bulundurabilir sizi. Herhangi bir acaba plan değişikliği, bir işte A, B, C planlarınız varsa acaba onlara mı geçsem diye böyle bir sorgulama içerisine getirebilir. Sevgili teraziler. Tabii ki bununla beraber hafta sonu bu ayın Akrep Burcu'na geçeceği bir iki gün yaşayacağız. Bu parasal konuları yine gündemimize geliyor. Aslında terazilerin böyle bir finansal dengelerini değiştirebilecekleri bir süreçteler. Böyle bir ani güzellik, estetik konularında planlar yapıp böyle bir harcama yapabilirsiniz açıkçası. Kendinizi değiştirebilecek, görünümünüzü iyileştirebilecek böyle bazı alışverişler yapabilirsiniz açıkçası. Biraz para harcatacak size bu alanda. Hafta sonu böyle bir gelişme olabilir. Ancak dikkat etmeniz gerekebilir. Pazar günü biraz da yakın çevrenizde olan ilişkilerinizde belki bir dengesizlik olabilir, anlaşmazlık olabilir. Bir seyahat planı için ayarlanmış bir bütçede belki başka bir yönde hareket etme durumu olabilir. Seyahatle ilgili de çünkü konular gündeminizde yer alacak sevgili teraziler.
Umarım her şey istediğiniz gibi gider. Bu haftayı iyi yönetmek önemli. Çünkü destekleyici açılar var efendim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Akrepler, yükselen burcu akrep olan sevgili dostlar, 4-10 Aralık haftasına hoş geldiniz. Evet sevgili akrepler, 4 Aralık pazartesi akşam Venüs güzellik, para, ilişkiler, uyum gezegeni akrep burcuna geçiyor. Sizin burcunuza geçiyor. Ve tam bir ay boyunca Venüs'ü ağırlayacaksınız. Venüs bir burca geldiğinde yükselen olsun, güneş olsun, Venüs-Venüs kavuşumu olsun. Genellikle bir insanın içinde güzel bir duygu uyandırır. Daha hoş, daha ahenkli, daha dengeli ilişkiler kurmak ya da ilişkiler anlamında daha kolay ilerlemek adına aslında güzeldir. Ve aynı zamanda siz akrepler tabii Venüs'ü ağırladığınızda özellikle görsellikle ilgili, sanatla ilgili, yaratıcılıkla ilgili ve estetikle ilgili bakış açınızı değiştirebilir. Böyle destekler alabilir. Gardırobunuzu yenileyebilir. Kendinize alışverişler yapabilirsiniz. Bir takım bakım yapabilirsiniz. Dediğim gibi ayın fazı da küçülüyor böyle. Burada yeni bazı tarz değişikliği mesela olabilir. Kendinize bir tarz değişikliği yaratabilirsiniz. Böyle etkileri olacak efendim. Ve özellikle de Satürn'e çok güzel bir etkileşimi var Salı ve Çarşamba günü. Venüs-Satürn üçgeni var. Siz de bir su elementi burcu olduğunuz için gökyüzünde çok güzel bir su üçgeni oluşuyor. Duygularınızı rahatça anlatmak, ilişkilerde daha rahat ilerlemek, romantizm mesela bu ay içerisinde çok öne çıkacak. Aşk ve ilişkiler bakımından her türlü ilişki bu arada. Kadınlar, erkekler, sevdikleriniz, çocuklarınız, arkadaşlarınız, eşiniz her anlamdaki ilişkilerde gerçekten çok rahat ve uyumlu ilerleyebilirsiniz sevgili akrep burçları. Şimdi diğer taraftan bu haftanın içerisinde de haftanın ilk 3 gün efendim çok sosyalleşiyorsunuz. Sosyal çevreniz yoğun, arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla destek de alabileceğiniz bir gün. Çünkü haftanın ilk yarısında Ay, Merkür, Jüpiter üçgeni devrede olacak. Toprak üçgenleri bu hafta aslında kalıcı adımlar atmak, özel anlaşmalar yapmak, yeni ufuklara yelken açmak için harikadır. Bu üçgen de bu arada Cuma günü kesinleşiyor. Merkür, Jüpiter üçgeni, hem ilişkilerinizden destek alıyorsunuz efendim. Eş partner ilişkileri olabilir bu. Diğer yandan bir takım girişimler, satın almalar, teknolojiyle ilgili konular olabilir. Burada bir takım harcamalar ya da planlar yapabilirsiniz. Çünkü akrep burçları biliyorsunuz bir dolunay yaşandı. İkizler burcunda, finansla ilgili alanınızda. Banka, kredi, finansal konuları yönetmek, kazançları değerlendirmek gibi alandaydı. Şimdi bu 3 gün burada biraz sosyal çevrenizin etkisini devreye sokabilir. Oradan belki biraz şaşırtıcı durumlar, haberler söz konusu olabilir. Hani size değil de daha dolaylı böyle belki arkadaşınız, kardeşiniz, eşiniz, hani ne bileyim eşinizin kardeşi, sevdiğiniz genç insanlarla ilgili bazı gelişmeler efendim olabilir. Şimdi haftanın Perşembe, Cuma günleri biraz bu alanda biraz planlar yapma zamanı. İşte işinizi, duygusal anlamda aslında ihtiyaçlarınızı diyelim, biraz daha manevi olarak duygu ve düşüncelerinizin yoğun olduğu bir zaman dilimi olacak sevgili dostlar. Diğer yandan da şunu da hatırlatmak istiyorum. Sizin için hemen bu hafta boyunca da Mars, Güneş hala parasal alanlarınızda, girişimle ilgili alanlarda çalışıyor. Çok hızlı hareket etmeyin. Bazı satın almalar yapmak isteyebilirsiniz ama ani harcama beklenmedik plan değişiklikleri getirebilir. Bu anlamda da sizi aslında uyarmak istiyorum. Ve hafta sonu işte sizin için çok önemli. Çünkü hafta sonu Ay Akrep burcunuza geçecek. Ve cumartesi, pazar günleri bu arada ilişkilerinizi gündeme getirecektir. Bu ilişkilerde biraz yıpratıcı bir gün olabilir pazar günü. Dikkat edin lütfen.
Dengeyi sağlamak zor olabilir. Biraz sert de açılar var açıkçası. O yüzden pazar günü için çok önemli görüşme, konuşma vesaire. Büyük sözler verme mesela ya da işte tutamayacağımız da olabilir. Çünkü Venüs de aynı zamanda Jüpiter'in de karşısından geçecek. Abartılı durumlar getirebilir. Tutarsın, bir seyahat planı yaparsın. Ama bütçeni çok iyi hesaplayamazsın. Mesela akreplerin böyle durumları da olacak bu arada. Yine Aralık ayı içerisinde, Aralık sonuna doğru. Onları iyi dengede tutmakta fayda var efendim. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Mutlu haftalar. Yaylar ve yükselen burcu olan dostlar, bu haftaya önemli etkilerle başlıyoruz efendim. Özellikle yaylar için tabii ki bu etkiler. Haftanın pazartesi, salı, çarşamba ilk 3 günü hem kafanızı karıştıracak ama aynı zamanda da belirgin ve önemli kararlar alabilirsiniz. Şöyle söyleyelim, çünkü Ay Başak Burcu'nda önemli bir dolunay yaşadık ve bu dolunay ilişkiler evinizdeydi, İkizler Burcu'nda ve bu bir iş ortaklığı olmakla beraber ilişkilerle ilgili de bazı gündemler getirmiş olabilir. Bir belirsizliği ortadan kaldıracak bir karar da olmuş olabilir. Haftanın ilk 3 günü bunlar daha çok hayatınızda yön aradığınız, belki ilişkide, belki iş hayatında ya da kazançlarını ilgilendiren konularda kararlar gelebilir efendim. Bilhassa bakın, Ay hem Jüpiter'e hem Merkür'e aslında güzel açılar, hatta Uranüs'e de güzel açılar içinde olacak. Haftanın ilk 2,5-3 günü. Sürpriz gelişmeler getirebilir. Ani bir terfi alabilirsiniz. Güzel bir haber gelebilir. İlişkilerde veya belki ortaklıklarda hani ani kırılmalar da olma ihtimali var. Çünkü Dolunay'a da açı yapacak Dolunay derecesinde. Ama önemli ölçüde ben hani yay burçlarının güzel gelişmeler yaşayacağını düşünüyorum. Özellikle de akrabalarla ilgili olan sorunlar varsa, efendim ilişkilerinde, ortaklıklarında, belki de eş veya aile, eşin ailesiyle ilgili belki de ya da onların belki çocukları vesaire, her şey olabilir. Burada bir anlaşmaya varma potansiyeli yüksek. Bakın, pazartesi, salı bence bu anlamda çok verimli. Yani ayın Merkür'le de uyumlu açısı var. Bir iş anlaşması gelebilir diyorum ben yay burçları için efendim. Ve 4 Aralık akşam artık Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. Venüs'ün her hareketi bizim sevgimizi, ilişkilerimizi, paramızı işaret eder. Ve sizin işle ilgili alanınızda güçlü olacak. Bu arada Venüs'ün ay boyunca tabii arka planda hareket ediyor olması biraz platonik ilişkiler, kendini ya da ilişkisini çok ortaya çıkaramama veya bazı şeylere cesaret edememe ya da bazı kıskançlıkla ilgili konular olabilir. Biraz dikkat edin lütfen. Aldatma, aldatılma durumları yaşamışsanız belki bunun biraz öfkesini taşıyacaksınız ya da taşıyorsunuz, bilmiyorum. Ama çok enteresan bir gökyüzü oluşuyor yaylar için. Gerçekten akıllarınızı karıştırabilir. Hani Venüs'ün de Akrep Burcu'nda seyahati ayın sonuna kadar. Şimdi doğum haritanızı bilmiyoruz tabii. Burada genel konuşuyorum ben. Yaylar için biraz kritik bir hafta olabilir bu anlamda. Böyle ani kararlar da alabilirsiniz. Ama olumlu olacağını düşünüyorum. Ama önemli bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Ayın 13'ünü bekleyin lütfen. Çünkü ayın 13'ünde bir sizin burcunuzda, bu arada tüm yayların da doğum günü kutlu olsun. Yay burcunda bir yeni ay doğacak. Bakın, yeni fırsatlar, yeni başlangıçlar, yeni olasılıklar getirecektir. Hayata yeniden böyle çok güçlü şekilde ayağa kalkabilirsiniz açıkçası. Eğer böyle bir durum varsa, yoksa da bence çok hızlı bir şeyler hayatınıza yıldırım hızıyla gelecek sevgili yaylar. Bu hafta da çok enteresan. Şimdi özellikle Perşembe, Cuma çok sosyal bir 2 gün. İlişkilerde, sosyal çevrenizde bir takım gönüllü çalışmalarda vesaire kadınlarla olan ilişkilerinizden çok güçlü olabilir.
Ve aynı zamanda Cuma günü Merkür Jüpiter üçgeni var. Önemli konularda duyurular yapmak, gelişmeleri duyurmak, adım atmak, hızlı bir büyüme getirir. Lütfen o günü kullanın eğer öyle bir durumunuz varsa. Ve hafta sonu. Sizin için önemli tekrar çünkü ay Akrep Burcu'na geçecek, işte Venüs'te kavuşuyor, Satürn'e olumlu açı yapacak falan ama biraz da böyle ruhani olarak içinizi darlayan durumlar da olabilir. Böyle bir şeylerin merakı içerisinde gibi görünüyorsunuz. Bir takım sır perdeleri aralanabilir mesela gibi durumlar ve konular var. Değerli yay burçları, umarım her şey gün ışığı gibi ortaya çıkar eğer böyle bir endişeniz varsa. Hoşçakalın. Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olan dostlar, 4 ve 10 Aralık haftasına hoş geldiniz. Evet, bu haftanın ilk 3 günü size çok olumlu gelişmeler getirebilir. Hatta haftanın son günü de, yani Cuma günü de. Şimdi öncelikle bir uyarıyla başlayacağım. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Çünkü bazı oğlakların belki bir takım sağlık sorunları gündemlerinde olabilir. Çünkü dolunay yaşandı. Sağlık evinizde haftanın o ilk 3 günü de sağlıkla ilgili konular. Eğer çalışıyorsanız belki biraz işe, çalışmaya birkaç gün dinlenmek için, ara vermek için böyle bir pozisyon doğabilir açıkçası. Fakat diğer yandan ciddi bir durum inşallah tabii ki yoktur ama pazartesi, salı, çarşamba günü ve cuma günü Merkür, Jüpiter üçgeni var. Aynı zamanda Uranüs'e de üçgen yapacak. Çok sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle ileriye doğru koyduğunuz hedefleriniz varsa bunlar için aslında hızlı bir pazartesi, salı yaşayabilirsiniz. Seyahat, uzun vadeli planlarınız, eğitim, öğrenim gibi durumlar, bir takım işte havaleler, postalar, ticari anlaşmalar olabilir. Bunlar gündeminizde olabilir efendim. Diğer yandan sizi çok destekleyecek bir yine pazartesi var. Bakın Venüs'ün gerçekten güçlü üçgenleri var. Satürn'e özellikle bir su üçgeni. Bu da sizin ilişkilerinize olumlu yansıyabilir. Pazartesi akşam saatlerinde Venüs Akrep Burcu'na geçecek ve Venüs Akrep Burcu'nda bir ay boyunca Oğlakları destekleyen bir pozisyonda. İlişkileriniz anlamında destek alacak. Yakın çevrenizle ilgili konularda destek alacaksınız. Hatta bazı oğlaklara böyle romantik ilişkiler de getirebilir. Evlilik gibi ciddi müesseseler, ortaklı işler sürdüren varsa oğlaklar, belki de yok ama böyle bir gündemde gündeminize gelecek efendim bu hafta içerisinde. Şimdi gün gün anlatırken onlara değineceğim. Özellikle haftanın 3 günü dediğim gibi seyahattir, okumadır, araştırmadır, pasaport işlemleridir, vizelerdir, hukuki süreç, mahkemeler gibi konular gündeminizde. Şimdi Merkür sizin burcunuzda, Oğlak Burcu'nda. Şu an güçlüsünüz. Karar verme mekanizması elinizde. Mantıklı kararlar, akıllı kararlar vereceksiniz ve attığınız adımlarda bence özellikle hem ilişkilerinize, belki kazançlarınıza olumlu şekilde yansıyabilir. Efendim, e, Perşembe, Cuma. İşte biraz önce saymış olduğum konularda daha ciddi, daha resmi, mevcut işinize, gündemlerinize, şu an gündeminizde ne varsa mesela bunlar yansıyacaktır. İşinize, belki ailenize, şu an bulunduğunuz pozisyonda her ne yapıyorsanız sosyal çevrenizden güçlü bir destek alabilirsiniz. Yeni tanışmalar gelebilir. Tanıştığınız insanlarla mesela bu Perşembe, Cuma günü önemli diyaloglar kurabilirsiniz. Bir iş de olabilir bu. Bir güzellikle, estetikle ilgileniyor veya zarafetle ilgili bazı konularda destek alabilirsiniz. Maddi konular için de bence bu haftanın en önemli enerjisini aslında alıyorsunuz diyebilirim. Hafta sonuna geldiğimizde Cuma günü Merkür Jüpiter arasında bir toprak üçgeni oluşuyor. Aynı zamanda Uranüs'le de ve sizin için, çünkü Merkür burcunuzda olduğu için bence
ani böyle kararlar aldırabilir veya bazı alınmış kararlar varsa sevgili oğlaklar bunu hayata geçirmek, bunu artık ortaya koymak, bunu duyurmak, bunun reklamını, PR'ını yapmak için gerçekten çok olumlu bir gün. Özellikle kariyer statüyle ilgili, işinizle, mesleğinizle ilgili ise eğer bu durum, böyle şanslar, fırsatlar kolay gelmeyebilir aslında. Bunu değerlendirin, asla karamsarlığa kapılmayın. Merkür Retrosu başlayacak çünkü bir dahaki haftaya. Böyle önemli, güçlü bir haftayı ve güçlü açıların olduğu bir haftayı değerlendirin. Çünkü bir dahaki hafta bir Merkür Retrosu yaşayacağız. Üstelik Merkür Retrosu sizin burcunuzda, Oğlak Burcu'nda başlayacak. Aralığın 23'üne kadar, 23'ünden sonra Yay Burcu'na geçecek bu arada. O yüzden de bu haftayı değerlendirmenizi tavsiye ederim. Cumartesi, pazar. İşte sosyalleştiğiniz bir hafta sonu geliyor. Ay Akrep Burcu'nda Venüs'te kavuşuyor. Sosyalleşiyorsunuz. Duygusal ihtiyaçlarınız artabilir. Duygu olarak çok yoğun olabilirsiniz. Böyle kendinizi güvende, aile gibi hissettiğiniz insanlarla belki de tanışacaksınız. Yeni ekipler, yeni gruplar. Bence sosyal hayatınızda da Venüs çünkü buradan geçecek. Şanslı bir aydasınız açıkçası. Sürprizi de gelişmeler sizi bekliyor sevgili oğlaklar. Hiçbir oğlak motivasyonunu asla düşürmesin efendim. Bu arada dolunay yaşadık. Bu hafta ayın fazı yavaş yavaş artık küçülüyor. Meslek, işle ilgili konular efendim gündeminize gelmiş olabilir. Bazı sonlanmalar yaşamış, belki de işten ayrıldınız. Bunun gibi durumlar olabilir ya da burada bir aklınızda böyle bir durum vardır. Böyle bir karar acaba alsam mı, ne yapsam gibi düşünüyor olabilirsiniz. Olabilir tabii ki. Başka fırsatlar, yeni fırsatlar gelebilir. Ama sağlığa dikkat edin dedim. Ve sağlıklı böyle gribal enfeksiyonlarla falan uğraşıyorsanız eğer birazcık daha böyle dinlenmek hani belki iyi gelebilir sevgili oğlaklar. Evet, özellikle karamsarlığa düşmeyin dedim çünkü ayın bu aralığın 22'sinden sonra doğum günü olan tüm oğlaklar için yepyeni fırsatlar Ocak ayında sizinle olacak sevgili oğlaklar. O yüzden lütfen kendinizi yukarıda tutmaya çalışın. Mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Kova ve yükselen burcu Kova olan dostlar 4 ve 10 Aralık haftasına merhaba diyoruz. Evet, bu hafta gökyüzünde sizin için çok önemli olmayabilir ama destekleyici de olabileceğini söyleyeceğim bir hafta olacak sizin için. Özellikle haftanın ilk 3 günü efendim para, ödemeler, bankalar, işte vergi, sigortalar gibi gündemleriniz sizinle olabilir. Bu 3 günü böyle değerlendireceksiniz. Diğer yandan sizin için geçerli olabilecek Merkür bu arada Oğlak Burcu'nda biraz arka planı düşünüyorsunuz. Finansal geleceği düşünüyorsunuz. Hayatınızla ilgili yapılandırmaları düşünüyorsunuz. Pazartesi, salı ayın burada güzel etkileşimleri olacak. Böyle beklemediğiniz güzel fikirler oluşturabilirsiniz. Yeni yollar açabilirsiniz. Yeni yollar, fırsatlar getirebilir bu haftanın ilk 3 günü. Ve pazartesi akşam Venüs Akrep Burcu'na geçer ve Venüs Akrep Burcu'na geçer. Sizin kariyerinize geçer efendim. Evet, mesleki anlamdaki veya hayatınızın böyle önemli işte ailevi işleri, konuları olabilir. Tüm hayatınızı ilgilendiren diğer konularda da Venüsyen enerjiler çalışacaktır. Ani gelişmeler de burada getirebilir. Finansla ilgili çok güçlü, yoğun bir etkidir bu. Ve bu haftanın sonunda özellikle Kova burçları burada önemli gelişmeler yaşayabilirler. Efendim haftanın ilk 3 gün dedik, seyahat planları, parayla ilgili konular, banka gibi paylaşılması gereken paralar gibi konular devrede olurken hemen Perşembe, Cuma gününe geldiğimizde ise
Enerjiler birazcık daha böyle seyahatler evine doğru geçiyor ama onları zaten haftanın ilk 3 günü de gündeminizde olacağını düşünüyorum. Bir akademik konu, efendim bir ne olabilir? Seyahat olabilir. Ve sizin için mesela bir eğitimle ilgili konu başlayabilir. Pasaporttur, vizedir, bu işlemler gündeminizde olabilir. Bir mahkeme gibi durum da varsa bunların da böyle karara bağlanabileceği bir hafta. Çünkü hafta boyunca ayın fazı gittikçe böyle küçülecek. Şimdi haftanın çok önemli destekleyici açılarından bir tanesi Salı ve Çarşamba günü Venüs-Satürn üçgeni var. Ve parasal anlamda bu sizi destekliyor. İşle ilgili konularda destekliyor. Bence güzel adımlar atılabilir. İkinci önemli ve çok destekleyici açısı ise Cuma günü gerçekleşecek. Merkür-Jüpiter üçgeni var. Uranüs'e de üçgeni var bu arada. Böyle şanslar getirir, ani fırsatlar getirir, sürpriz gelişmeler getirebilir. Beklemediğiniz yerden, beklemediğiniz kaynaklardan yolunuz aydınlanabilir, ufkunuz genişleyebilir. Önemli duyurular yapmak için planlar, projeleri ortaya koyup açıklamak için, adım atmak için harikadır. Değerlendirebilirsiniz Cuma gününü. Efendim, Perşembe, Cuma zaten Ay Terazi burcunda olacak. Zaten diyelim ki bir hukuki süreciniz var ki hayatınızdaki önemli gelişmeler olabilir eğer derece olarak etki alıyorsanız. Bunları aktifleştirecek ve Cumartesi, Pazar daha çok Venüs'te kavuşacak ay çünkü. Kariyerde, işte, aile içi sorumluluklarda önemli bazı işte olabilir aklınız. Venüs'e de kavuşacak. Güzel gelişmeler getirebileceğini düşünüyorum açıkçası. Pazar günü biraz zorlayıcı gün. Biraz o güne dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında haftanın size olumlu getirileri olacağını söyleyebiliriz. Ve Merkür'ün retroya başlamadan önceki son haftası önemli bazı konularda anlaşmaları, yedeklemeleri, telefondur veya bilgisayardır, diğer teknolojik, dijital konulardaki bir takım yenilikleri güvenceye kendinizi almak için yapmanızı da hatırlatmak istiyorum. Unutmayın sevgili kova burçları. Şahane bir hafta inşallah olsun. Kendinize iyi bakın efendim. Sevgili balık ve yükselen burcu balık olan dostlar, 4 ve 10 Aralık haftasındayız ve bu hafta sizler için önemli bir hafta olacak. Çünkü bu hafta İkizler Dolunay'ının etkili olduğu bir haftadayız. Özellikle haftanın pazartesi, salı, çarşamba günlerinde ilişkilerinizle ilgili konuları masaya yatırabilirsiniz. Bir takım oradaki düzenli gitmeyen konuları düzenlemek için fırsatlar verebilir. Bu bir ilişkinizi ilgilendiren, evliliğinizi, belki de eşinizin işi veya onun hayatındaki bazı gelişmeler olabileceği gibi sizin de ilişkileriniz, belki iş anlaşmaları olabilir efendim. Bunlarla ilgili güçlü gündemler var ki özellikle pazartesi, salı bu anlamda olumlu anlaşmalar sağlayabilirsiniz ki aslında haftanın içinde de yine burayı destekleyecek çok önemli de güçlü açılar var. Şimdi haftanın ilk 3 günü ilişkileriniz evet gündeminizde olacak ve pazartesi akşam Venüs'ün Akrep Burcu'na geçmesiyle duygu ve düşüncelerimiz, sevgi dilimiz aslında sevgiyi ifade ediş dilimiz değişiyor. Venüs'ün Akrep'e geçtiği andan itibaren burcunuzdaki Satürn efendim çok güzel bir su üçgeni meydana geliyor. Bakın sevgili balıklar, bu sizin için çok güzel bir gelişme. Ay boyunca devam edecek. Üstelik ay sonunda da harika bir yengeç dolunayımız var. Bence bu hafta bazı şeylerin temeline atın. Çünkü önümüzdeki hafta bir Merkür Retrosu başlayacak. Gerçi Merkür Retrosu haftaya başlayacak ama Oğlak Burcu'nda size çok etkisi olmayabilir. Olumlu ya da olumsuz. Çünkü ayın 23'ünden sonra daha çok etki alacaksınız Merkür Retrosu'ndan. Şimdi bakın, anlaşma mı yapmak istiyorsun? Önemli bir konuda mesela çocuğun olabilir,
ilişki ki aşk hayatı bu hafta ve bu ay balıklar için çok ön planda olabilir. Duygusal olarak onu hissedebilirsiniz pazartesi akşamından itibaren. Mesela cuma gününü değerlendirin. Çok güzel bir gün. Merkür, Jüpiter, Güneş, Chiron üçgenleri var. Merkür şu anda ilişkilerinizi destekliyor. Özellikle girişimlerinizi destekliyor. Önemli bazı konularda kendinizi açmak, ortaya koymak, gücünüzü göstermek, inisiyatif almak, ya inanılmaz değişik enerjiler, etkiler alıyor balıklar. Çok güçlüsünüz. Duygularınızı çok iyi yönetin. Mantıklı kararlar alın ve mantıkla lütfen ilerleyin. Çünkü Merkür şu anda Oğlak'ta ve mantıklı ilerlemenizi işaret ediyor. Yani balıklar aslında sanki böyle bir şeylerin kıyısında geziyor. Çok önemli bir değişim ve dönüşümün arifesindesiniz efendim. Hayatınızdan bir şeyler çıkmış, birileri çıkmış, aile içinde krizler yaşamış olabilirsiniz. Fakat çok önemli de başlangıçlar yapacaksınız. Şimdi Perşembe, Cuma günü biraz böyle nasıl anlatsak onu, biraz zorlayıcı olabilir açıkçası ama özür dilerim. Parasal konularla ilgili, finansal konularla ilgili gündemleriniz olacak. Para kaynakları, herhangi bir fatura ödemesi vesaire, aile içindeki bir takım anlaşmazlıkları veya resmi mesela evraklı devlet daireleriyle ilgili işlerinizi bu 2 gün gündeminizde yer alacak. Hafta sonu geldiğinde cumartesi, pazar efendim bir tatile çıkabilirsiniz. Bir gezi yapabilirsiniz. Biraz başka şeylerle ilgilenebilirsiniz. Uzaktaki birileriyle bir bağlantı kurabilirsiniz. İşte bir gezme hikayesi vardır, bir yere seyahate gitme hikayesi vardır. Bunları planlayabilirsiniz. Oldukça güzel, duyguları yüksek, yoğunluğu çok yüksek, sezgileriniz son derece yüksek. Böyle bir hafta sonu. Pazar günü biraz stresli efendim açılar var. Bir şeyleri çok fazla ısrar edip üzerine gitmemek faydalı olacağını söyleyebilirim. Evet, genel olarak sizin için her ne kadar zor olsa da ama hızlı bir ivme getiren bir sürece doğru ilerliyorsunuz. Sevgili balık burçları, mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.